Marmara Denizi, tuzlu Akdeniz sularının dipte, az tuzlu Karadeniz sularının yüzeyde olduğu iki tabakalı bir akıntı sistemine sahiptir. Çünkü daha tuzlu olduğu için nispeten ağır olan Akdeniz suları, Çanakkale Boğazı dip akıntılarıyla Marmara Denizi'ne girer ve Marmara boyunca dip akıntılarıyla ilerleyerek İstanbul Boğazı dibinden Karadeniz'e akar. Daha az tuzlu olan Karadeniz suları da İstanbul Boğazı üst akıntılarıyla Marmara Denizi'ne girer ve yüzey boyunca ilerleyerek Çanakkale Boğazı üst sularıyla Marmara Denizi'nden çıkar. Bu iki tabaka arasında kısmen de olsa bir karışım vardır. Nehir suları ve bol yağış girdisi alan Karadeniz suları azot ve fosfor gibi besin elementlerince zengindir. Marmara bölgesi kıyılarındaki illerden nehir, evsel, endüstriyel, tarımsal ve hayvancılık kökenli atıklar Marmara Denizi'ne karışır. Marmara bölgesi girdileri zaten besin elementlerince zengin olan Karadeniz üst akıntısına karışır. Bu besin elementleri Çanakkale Boğazı'na doğru ilerledikleri yüzey suları boyunca sudaki tek hücreli bitkiler tarafından kullanılarak fotosentezle birincil üretime dönüştürülür. Üretilen bu besinler hamsi gibi plankton üzerinden beslenen canlılar tarafından tüketilir. Hamsiler, palamut gibi etçil balıklar tarafından yenir. Ve bu beslenme besin zincirinin en üstündeki yunuslara kadar devam eder. Bu canlılar öldüklerinde dibe çökerler. Dip sulara çöken organik madde orada parçalanarak tekrar besin elementlerine dönüşür. Parçalanma esnasında dip sulardaki oksijen tüketilir, karbondioksit üretilir. Marmara Denizi'nin dip sularının oksijen kaynağı Çanakkale Boğazı'ndan giren Akdeniz sularıdır. Giren oksijen Marmara Denizi boyunca organik maddelerin parçalanması esnasında tükenmekte ve İstanbul Boğazı'na ulaştığında geriye sadece %20'si kalmaktadır. 1990'lı yıllardan sonra Marmara bölgesindeki nüfus ve sanayi büyük gelişme göstermiş ve bunun sonucu olarak Marmara Denizi'ne daha fazla atık bırakılmaya başlanmıştır. Bu atıklar üst suda eskiye göre daha yoğun miktarda besin elementlerinin birikmesine sebep olmuştur. Besin elementleri miktarındaki bu artış sonucunda üst sularda öncekilere göre daha yoğun bir üretim gerçekleşmiştir. Yoğun canlı miktarından dolayı ışığın derinlere ulaşabildiği mesafe azalmış, oksijen üretimi dar bir alanla sınırlı kalmıştır. Bu yüzden daha önce daha derinlere kadar ulaşabilen canlı hayatı, giderek dar bir alanda gerçekleşen oksijen üretiminin olduğu üst tabakaya sıkışmıştır. Bu nedenle eski zamanlara göre daha yoğun miktarda organik madde dibe çökmektedir. Bu dibe çöken yüksek miktardaki organik madde, dip sulardaki oksijen tüketimini arttırmaktadır. Çanakkale Boğazı'ndan giren oksijenin geçmişe göre çok daha küçük bir kısmı İstanbul Boğazı'na ulaşabilmektedir. Yüzeye yakın dar bölgeye sıkışan balıklar, balıkçılık faaliyetleriyle daha yoğun avlanmakta ve bu durum balık stoklarını azaltmaktadır. Marmot projesi, Marmara Denizi'nin eski sağlıklı oksijen seviyesine ulaşabilmesi için karasal girdilerin ne kadar azaltılması gerektiğini araştırmaktadır. Proje kapsamında geliştirilen Marmot Bütünleşik Modelleme Sistemi, kirlilik azaltım planları hazırlanırken denize deşarj, lokasyon ve derinlikleri seçeneklerinin oluşturulmasında kullanılacaktır. Proje bu şekilde Marmara Denizi'ne özgü ekolojik yaklaşımlı su kalitesi iyileştirme planlarına katkı verecektir.